Burası Sri Lanka'nın kalbi sayılan başkent Colombo'nun Phetah bölgesi. Aşırı kötü kokuyor. Hani nefes alınmayacak kadar kötü kokuyor. Turist broşürlerinde pek yer almaz ama şehrin gerçek yüzü tam olarak burada başlar. Buradan bir şey yer içerseniz zehirlenme ihtimaliniz oldukça fazla. Ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı ve çalıştığı bir bölge. Turist olarak genelde bu sokaklara girmezsiniz bile. Ama bir şehri gerçekten anlamak istiyorsanız arka sokaklarına bakmanız gerekir. Bu şartlar altında yaşıyor birazcık da Sri Lanka halkı. Arı gibi çalışıyorlar yani. Ben buradayım. Çünkü sadece güzel yerleri değil, gerçek hayatı da göstermek istiyorum. Burası Phetah. Burası böyle sadece yerel insanların geldiği bir yer. Burada turist neredeyse yok. Yapılaşma baktığın zaman birebir Hindistan. Hava çok kötü kokuyor. Evet, aşırı kötü kokuyor. İnsanlar yani buradan alışveriş yapıyor. Çok fazla durumu olmayanlar mesela yolun ortasından yürümeyin mesela. Pethah'ta düzen diye bir şey yok. Herkes bir yere yetişiyor, herkes bir şeyler satıyor, herkes hayatta kalma derdinde. Burada böyle bütün teknolojik malzemeleri falan bulabiliyorsunuz. Her şeyin de çakması var. Bütün pazar namına ne varsa elektronik, yeme içme, mobilyasına kadar her şey burada. Sanayi dahi var burada. Motor tamiri falan da yapıyorlar. Her şey var burada. Mesela bakın burada çanta satıyorlar. Az ileride kurutulmuş et balık satıyorlar. Teknoloji mağazası, önünde Hindistan cevizi satıyorlar. Yani burası küçük Hindistan gibi bir yer. Burada mesela lotocu var. Baharatçının yanında elektronikçi, onun yanında kumaşçı, birkaç adım sonra da hurda pazarı. Pethah'ta her şey satılır, yeter ki alıcısı olsun. Buradan bir şey yer içerseniz zehirlenme ihtimaliniz oldukça fazla. Özellikle buz. Bu tarz yerlerde asla ama asla buz kullanmayın. Çünkü sudan geçen bir bakteri eğer ki buzun içinde varsa çok yüksek ihtimalle sizin mideyi bozacaksınız. Burası temiz bir yer değil. Koku ağır, sokaklar kirli ve bu durum kimseyi şaşırtmıyor. Çünkü burası bir vitrin değil, burası bir ticaret alanı. Bu tarz böyle reklamlar da var. Bu Japonya'daki ekranlı reklam muhabbetinden esinlenerek yapmışlar. Ya Eminönü gibi bir yer burası ama aşırı kalabalık, aşırı sıcak, nem dolu, insan dolu. Gereksiz zımbırtıya ihtiyacınız varsa nalburiyesinden mobilyasına, yemeğinden işte elektronik eşyasına her şey burada var. Evet, bütün toptancılar Colombo için, başkent için neredeyse buradalar. Ticaretin çoğunluğu burada dönüyor. Çok fazla turist olmadığı için burada, genellikle lokal insan olduğu için turist gördüklerinde hani gel gel muhabbeti çok yapılıyor burada. Sıkıştı mı? Evet, sokaklar çok dar olduğu için, çok insan ve çok araba motor olduğu için böyle sıkışabiliyor. Sıkışabiliyor değil, kesinlikle sıkışıyor. Burası ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı ve çalıştığı bir bölge. Günlük hayat, ibadetle ticaretin iç içe geçtiği bir ritimde akıyor. 150. No, just one. Only one. No, no, no. Hadi. Burada daha soğuktu. Böyle bir şey. Gel tadına bakalım hadi. Nasıl? Güzel. Bak pirinç var içinde. Garip. Çok garip. İğrenç. Sıcak. Sıcağım. Allah çarpsın. Ciddi misin? Sıcağım çok kötü. Zor duruyor. Tamam. Sonradan geliyor. Tamam. Aşırı kötü. Tamam. Pethah'ta fiyat etiketleri yoktur. Her şey anlık, her şey duruma göre belirlenir. Tamam hocam. Evet hocam, ne aldık? Tırnak paketi aldık. Tırnak makası önemli ya. Özellikle gezerken. Ne kadar aldık?
18 lira falan. Yani Eminönü'nde de herhalde öyle bir şeydir yani. Neyse, aşırı sıcak. Bizim bir an önce gölgelik bulmamız lazım. Eriyorum. Cidden eriyorum. Ya bizim buradaki maksadımız buradan alışveriş yapmak değil, buraları sizlere göstermek. Birazdan o balık pazarlarının, kurutulmuş etlerin, balıkların olduğu tarafa gideceğiz. Ama şöyle bir sıkıntı var, aşırı kötü kokuyor. Hani nefes alınmayacak kadar kötü kokuyor. Evet, mesela şu anda arka tarafında bir manav var. Onun yanında toptancılar var. Mesela örnek veriyorum, bakın. Kurutulmuş balıklar bu şekilde. Mesela bakın. Örnek. Buradakiler gibi. Tezgahlarda kurutulmuş balıklar. Onun dışında kurutulmuş etler. Bütün burada sattıkları, normal manavlarda sattıkları meyve sebzeler. Hepsi sokaklarda açık bir şekilde. İnsanlar burada hamallık falan yapıyor. Zaten aşırı kalabalık, sıkış tıkış bir yer. Mesela şu anda buradan bir meyve suyu içmeyi çok isterim ama içerisinde koydukları buzdan ya da bilemiyorum, hani hiçbir türlü güvenemiyorum yani. Peta Colombo'nun parfüm sıkılmamış hali. Rahatsız edici olabilir ama gerçek her zaman biraz rahatsız eder. Evet, bu şartlar altında yaşıyor birazcık da Sri Lanka halkı. Yani her yerde görüyorum, özellikle devlet işlerinde, parkların yapımında, okulların, binaların yapımında bir sürü inşaat var şu anda zaten bulunduğum bir yerde, başkentte. Ve insanlar arı gibi çalışıyorlar burada. Cidden arı gibi çalışıyorlar yani. Ve gerçekten sevecen, iyimser yaklaşımlı insanlar. Daha herhangi bir kötülüklerini görmedim şu ana kadar. Burada insanlar zor şartlarda çalışıyor, az kazanıyor ama yine de pes etmiyor. Bu karmaşanın içinde herkesin bir rolü var. Bir düzen var ama dışarıdan bakınca kaos gibi duruyor. Evet, şimdi tuktuğa bindik. Burada tuktukla seyahat bayağı uygun oluyor. Trafik her zaman kilit buralarda ama bir şekilde bir yolunu buluyorlar trafiği açmanın. Ve tuktuk bayağı yani uygun oluyor. Bir yerlere gitmek için de en mantıklı seçenek. Normal arabadan daha hızlı gidiyorsunuz. Aralara girebiliyor çünkü ve görebildiğiniz üzere burada trafikte neredeyse her yer tuktuk dolu. Bu arada motor da kiralayabilirsiniz. Ama 2 kişiyseniz yani doğal olarak tuk daha mantıklı. Abi hava güzel, biz güzeliz, ortam güzel. Mesela fark ettiysen buranın insanı hiç sinirli değil. Aynen. Hani- Sinirlendi biraz ama. Aynen, bir tanesi sinirlendi, böyle öndeki tuktukçuya vardı ama hani bir tek onu gördüm sinirli olarak. İyimser insanlar, yani yardımsever insanlar ama bazen böyle bir yol yapma çabası oluyor. Özellikle tuktukçular falan, tur yapanlar falan sürekli böyle yol yapmaya çalışıyor. İşte neredesin deyip muhabbet açıyor. İşte bir laf atıyor, oradan yürütüyor yani. Onlara dikkat edin. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Güvenli yani gayet burası.